Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bir dikiş vlog paylaşıyorum. Bir süre önce okulum açıldı ve standart maskeleri uzun süre takmanın ve muhafaza etmenin çok zor olduğunu fark ettim. Daha öncesinde çok uzun süreli dışarıya çıkmadığım için aslında zorlanmıyordum. Ağzımızı burnumuzu böyle dümdüz kapatan maskeler yerine daha içerisinde nefes almamızı sağlayacak 3 boyutlu maskelerden ihtiyacım olduğunu fark ettim ve kendim dikmeye karar verdim. Dikerken tabii ki sizinle de paylaşayım dedim ki çoğunluk izleyicimin işine yarayacağını düşünüyorum. Şöyle de bir şey yapmak istedim. Sadece bir kalıp değil, birçok farklı bedene uygun kalıpları sizinle paylaşacağım. Açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Benim bedenim M beden. Şu şekilde kalıbımı hazırladım. Bu arada bunları çıktı almak zorunda değilsiniz. İsterseniz elinizde, isterseniz bilgisayar ekranına böyle kağıdı koyup o şekilde de çizebilirsiniz. Nasıl rahatınıza geliyorsa. Ben kumaşlarımı da kestim şu şekilde. Bir pembe kumaş, bir de tela kullanacağım. Aslında poplin tarzı ince bir kumaş kullansaydım 2 kat kumaş kullanacaktım. Ama kumaşım birazcık kalın. Bu yüzden diğer katını da tela yapmaya karar verdim. Şimdi çok basit. Hemen şöyle sizi sabitleyeyim. Kalıbın gerçekten çok basit bir mantığı var. Şu şekilde aslında bir dikdörtgen kesip kenarlarını 5'er santim içeriye kıvırıp buraları da kafanıza göre yuvarlaklar keserek oluşturabilirsiniz. Ama uğraşmak istemiyorsanız da ben hazırladım zaten sizin için. Şu ortadaki kare bizim kontrol karemiz olacak. Bunun kenarları 5 santim olması gerekiyor. Eğer bu 5 santimse kalıbınız doğru ölçüdedir demektir. İki kumaşımdan şöyle kalıbımın şeklinde kestim. Bunları yüzleri birbirine gelecek şekilde üst üste yerleştirip bütün bir kenarından dikeceğim düz dikişle. Minik bir açıklık bırakacağım. Oradan da tabii ki tersine çevireceğiz. Hayır, düzüne çevireceğiz. Bakın. Bu arada ben buraları iğneledim size söylemeden. Çünkü kumaşlar kayıyordu. Ve bu şekilde daha rahat dikeceğimi fark ettim. Şimdi şu köşelere çıtlarımızı atalım. Eğer buradaki köşeleri kesmezseniz düzüne çevirdiğimizde çok pot bir görüntü olur. Dikişi kesmeden dibinden buraları temizliyorum. Evet. Ve çeviriyorum. Biraz minik bırakmışım açıklığını. Bu arada telayı dikerken o şekerli kısım var ya, aslında yapıştırdığımız kısım içeride kaldı. Yani düz kenarını dışarıya verdim. Bu çok önemli. Eğer telayla yaparsanız tabii. Köşeleri güzelce çevirmek için makastan yardım alıyorum. Bakınız şeklimiz bu. Şimdi bunu ütüleyeceğiz ve kenarları daha düzgün bir şekilde görünecek. Evet, ütünün ısınmasını bekliyorum. Buranın ışığı ne güzel. Benim odam kuzeyde olduğu için hiç böyle ışık almıyor ama alsa çok güzel olmaz mıymış? Üzüldüm. Evin boş adası bu arada. Kumaşım burada. Ütümüz de ısındı gibi. Evet, içeriden telanın yapıştığını hissediyorum. Böyle daha mantıklı oldu bence. Bu arada kullandığım ip tam olarak kumaşıma uymadığı için ve şimdi dışarıdan dikiş yapacağım için vazgeçtim bunu kullanmaktan. Misina ip kullanacağım. Şeffaf. Çok güzel görünüyor böyle. Hem alta hem üstte takıyorum aynı normal dikiş ipliği gibi. Bunlar şey diye de geçiyor. Boncuk işleme ipi olarak da geçiyor. O şekilde de bulabilirsiniz. Sadece birazcık ip esnek ve gıyır gıyır bir havası oluyor elinizi sürttüğünüzde. Onu sevmiyorum. Onun dışında kullanma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Makineye falan gayet rahatlıkla geçirilebiliyor. Şimdi
ütüledim gördüğünüz gibi. Şimdi bunun bütün kenarından dikeceğim. Çünkü kenarlarının her yıkamadan sonra böyle abuk subuk durmasını istemiyorum. Bu yüzden buraları sabitleyeceğim dikişle. Hem şuradaki açıklığı da kapatmış olacağım. Önce oradan başlayacağım. Bakın şöyle. Hem kenarları çok düzgün duruyor hem de misnayıp bakın muhteşem görünüyor bence. Ben bunu daha önce renkli sweatshirt hırka diktiğimde kullanmıştım. İlk defa orada kullandım zaten. Ondan sonra da rengini bulamadığım kumaşlar için çok mantıklı geldi. Ve bu fikri çok seviyorum gerçekten. Şimdi bu kenarlarını kapatacağız. Ve 3 boyutlu hale getireceğiz aslında maskemizi ama kapım çalıyor şu anda. Kapıyı açtım ve geldim. Şimdi 3 boyutlu hale getireceğiz diyordum galiba. Şuradaki düz kenarlara kadar buraları içeriye katlıyorum. Yani şu köşe benim katlama noktam olacak. Şöyle katlıyorum bunu. Hemen iğneleyeyim. Bakın bir bölümünü iğneledim. Şimdi bu altı da aynı şekilde yukarıya katlıyorum ve iğneliyorum. Şöyle. Tabak böyle çizilmesin diye havada kesen Monika gibi oldu. Evet. Böyle birbirinin üzerine kapanması gerekiyor. Eğer böyleyse doğru yoldayız demektir. Şimdi buraları düz dikişle dikiyorum ama çok çok dibinden dikeceğim. Yani orayı sadece kırmak için ve sabitlemek için dikmemiz gerekiyor. Yani mesela 1 milim falan yanından diksem yeterlidir. 2,5'a ayarladım makinemi. Sizin makineniz olmayabilir. Hiç önemli değil. Sadece kendiniz yapmanız gerekiyor aralığı. Diğer tarafı da dikiyorum. Şu şekilde görünüyor şu an. Böyle tertemiz bir bitiş oldu. Şimdi şu kenarlarını kapatacağız. Bunun için de burayı minicik lastiğinizin girebileceği boyutta şöyle katlamanız gerekiyor. Aynı şekilde bu tarafı da hemen katlayıp bir iğneleyeyim. Şimdi son bir adım kaldı. O da çok basit. Şunları açtırıyorum ve buralara dikiyorum. Aynı şekilde bu tarafta. Bakın kanatlarını açıp şöyle dikeceğim. Bu dikiş dışarıdan görüneceği için düzünden dikmeye karar verdim. İnşallah kaçırmam. Yani aslında bütün dikişler dışarıdan görünüyor da bu daha ön planda olacak. Ve yamuk dikme olasılığım da yüksek olduğu için dışarıdan diktim. Yani söylemek istediğim şey buydu. Evet bakın sabitledim şu an bunları açtırarak. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Şu anda maskemizin kumaşlı kısmını tamamen bitirdik. İnşallah olmuştur. Bu şekilde içi, dışı da bu şekilde. Şurası burun kısmı ve mükemmel. Şimdi lastik için tek aslında şartımız çok yumuşak bir lastik olması gerekiyor. Bunun görüntüsü bence çok güzel bir görüntü de değil. Ama yumuşak olduğu için bunu tercih ediyorum. Şöyle hemen kulağımdan ölçeyim. Ortalama. Bu şekilde lastiklerimi kestim. İçine geçireceğim. Böyle geçirsem. Şöyle bir iğnem var. Onu kullanacağım. Bunu kumaş bitti bitiyordan almıştım. Çok kullanışlı oluyor böyle yerlere bir şey geçirirken. İnşallah sığar buradan iğnenin sapı. Üzümün çöpü, iğnenin sapı. Saçma bir. Evet.
Evet, lastik boylarımda bir sıkıntı olmadığına göre artık şu uçlarını birleştirebilirim. Lastiğimin uçlarını diktikten sonra şuradaki dikişi içeriye gönderiyorum. Ki dışarıda böyle çirkin çirkin durmasın. Evet, burayı isterseniz dikişle sabitleyebilirsiniz ama zaten kaymıyor benim aralarım dar olduğu için. Bu şekilde maskemiz çok tatlı oldu. Çok kolay nefes alabiliyorum çünkü gerçekten bir alan var içerisinde, bir hazne var diyebilirim. Böyle lastikler de bayağı bir rahat oldular. Bu şekilde. Şimdi bunu nasıl muhafaza edebiliriz ona geçelim. Bu arada şöyle katlı halde bu şekilde görünüyor. Mutlaka görmüşsünüzdür zaten bu maskelerden. Böyle boyun maske ipleri var. Ben onları çok beğeniyorum. Çünkü renkli renkli ve bence çok tatlılar. Onlardan yapmaya karar verdim. Çok fazla elimde malzeme yok. Onun için birazcık doğaçlama gideceğiz. Önce boncuklarımı göstereyim size. Bir durum güncellemesi olarak eldeki malzemelerimle yapamayacakmışım. Çünkü elimde hiçbir malzeme yokmuş. Onun için malzeme almaya gideceğim. Umarım bulabilirim. Yani aslında çok basit şeyler alacağım ama bazen basit şeyleri Erdem'de bulmak çok zor olabiliyor. Siz de yanımda götüreyim dedim. Ne kadar size bir şeyler gösterebilirim bilmiyorum. Ama yine de deneyebilirim. Çünkü vlog çekmek benim için çok korkutucu. Neyse gidiyorum ben. Bu yüzüme vuran güneş benim kaderim galiba. Çünkü okula mesela sabahları gidiyorum ve doğu yönünde gitmem gerekiyor. Akşam dönerken de batı yönünde gidiyorum ve her türlü güneş gözüme geliyor. Bugün okulum yoktu ve güneş yine gözüme geliyor. 2 lira yaptı, şöyle yazıyorum. Tamam. Yazamıyorum. İçeride çekmeyi unutmuşum. Son anda aklıma geldi. Olur öyle şeyler. Şöyle misine aldım. Misinelerin saydamları yokmuş. Onun için ben de pembe aldım. Kanca, o sıkıştırma şeyi, bir de bağlama biti mi? Öyle bir şey dedi. Sabitleme biti mi? Bir şey bitiydi ama ne olduğunu asla hatırlamıyorum. Şöyle bir de 2 tür boncuk aldım. Şu çiçekli boncuktan bende vardı zaten. Bir de düzünü aldım. Bunu da ekleme yapmak istedim. Belki birileri ister, yaparım onları da diye. Bu kadar. Aslında çok da bir malzemeye gerek yok. Şimdi hemen yukarı çıkıp yapalım şunu. Elimdeki malzemeler şöyle, bakın, bir boncuk kutum var. Şöyle kullanmadığım bir kolyem var. Bahsettiğim böyle plastik, silikon gibi olan boncuklar var. Şöyle yuvarlak kare tahta boncuklarım var. Bunu kullanacağımı sanmıyorum ama böyle bir boncuk var. Bir de şöyle bir aksesuarım vardı. Bunlardan bir şeyler çıkaracağım. Şu misinanın içerisine tek tek dizeceğim. Siz de elinizdeki malzemeleri böyle kullanabilirsiniz. Ama başlama bitirme, yani o klips mevzuları malzemeniz yoksa maalesef olmuyor. Şimdi bir boyut belirleyelim önce. Böyle güzel gibi. Misinamı kesiyorum. Bu arada önceden şu malzemeleri biz gramla alırdık. Ve evde bir sürü vardı. Onları bulamadım. Ben onların olduğunu zannediyordum. Ama bulamadım maalesef. Yapacak bir şey yok şu an için. Bunun başını kapatacağım şu bit denilen şeyle. Umarım hiçbirini kaybetmem. Çünkü pahalı olduğu için tek tek aldım, bir daha nerede kullanacağım diyerek. Evet. Önce şu boncuklu şeyden, bilmiyorum öğrenmek istiyor musunuz ama isterseniz yakından göstereyim. Şu yuvarlak olanlardan aldım ben. Arkasındaki delikten geçiriyorum misinamı. Böyle. Sonra şu biti geçireceğim. Bit de bildiğimiz boncuk ay. Böyle geçirdim. Bakın. Şimdi buna düğüm atmam gerekiyor.
fazlalığını kesiyorum. Ve bunu tekrar bunun üzerine doğru götürüyorum. Kapatıyorum. Bunun mevzusu, tırnağım ruj olmuş. Bunun mevzusu çok basit. Diğerinde çünkü sıkıştırmamız falan gerekiyordu. O düz olanlar var ya, onlarda. Bunlar yeni çıkmış herhalde. Ben uzun süredir takı yapmıyorum. Şunun ucuna bir tane halka açıyorum. Ve geçiriyorum buradaki deliklerinden. Ve kancamı buradan geçireceğim. Üçünü bir kapatıyorum. Şimdi artık boncuklarımı dizeceğim. Hiçbir şeyi kalmadı şu an. Bakın şöyle upuzun dizdim. Araya damla yazdım ama ters yazmışım. Önemli değil bence. Farklı farklı boncuk türleri de ekledim ama genellikle bu silikon olan boncuklardan kullandım. Çünkü onlar çok güzel duruyordu, rengarenk. Bir de hani her türlü maskeye takabilmek için de böyle renkli bir şey olması daha mantıklı geldi bana. Şimdi kapatacağım. En başta yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Bitli olan işlem. Bir de burada dikkat etmemiz gereken şey, çok dibinden bağlamaya çalışmam gerekiyor. Biraz sıkıntı olacak gibi çünkü. Eğer dibinden bağlamazsak, mesela normal kolyelerde boynumuzun arkasında kalıyor o yer. Ama bunda direkt önünde kalacak. Ve hazır, bakın. Aslında iki tarafı kancalı bir kolye yaptım. Bunu kendi kolyelerinizden de yapabilirsiniz. Ben yapıyordum çünkü. Kolyemin ucuna bir kanca takıyordum. Onu da oradan maskemin ipine takıyordum. Bu kadar basit. Ama şöyle kancamı taktım. Diğer tarafın kancasını da takıyorum. Hop. Burada göstermeye karar verdim tam görün diye. Bakın şöyle. Bunu boynumdan asıp bu şekilde veya böyle kullanabiliyorum. Sanki şöyle daha tatlı duruyor gibi. Evet. Maskemi de taktığımda sanki bir gözlük ipi gibi duruyor. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Çünkü gördüğünüz gibi ben çok beğendim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Aklıma bir şey geldi. Onu deneyeceğim şu an. Tam geldi desem. Evet. Artık ikili bir kolyem ve bir de maske ipim var.